Bu içerikte şeyhlerin, dervişlerin ve gavsların canı sıkılabilir. Çünkü bu videoda geçmişin Hristiyan alimleri bugünün İslam hocaları tarafından sapkınlık olarak ilan edilen deizmden ve aynı yaratıcıya inanmalarına rağmen bir dini kuruma bağlanmayı reddeden deistlerin kim olduğundan bahsetmek istiyorum. Deizm, Tanrı'yı daha rasyonel gören ve ona ulaşmak için bir dine muhtaç olmayanların inandığı felsefi bir dindir. Sizce sırf bu sebepten dolayı bir deiste sapkın ya da sapık demek doğru mudur? Yoksa insanların inançlarına saygı göstermenin zamanı geldi mi? Gelin hep birlikte bunlara göz gezdirelim ve bir noktada gençler neden deist olmaya karar verir sorgulama yapalım. Günümüzde deizmin modern deizm, pandeizm, panendeizm, spiritüel deizm gibi birçok formu bulunmaktadır. Bundan dolayı yapılacak olan her tanımlama bir başka deizm görüşünü net bir şekilde ortaya koyamayacaktır. Genel itibariyle deizmi açıklamak gerekirse monoteizm içerisinde yer alıp tek tanrının varlığını kabul eden bir inanıştır. Vahiy veya belirli bir dinin öğretisinden ziyade akla dayalı bir tanrı inancıdır. Bu görüşe sahip kişilere de deist denir. Deizm inancına göre Tanrı dünyayı rasyonel ve mantıksal süzgeçten geçirerek yaratmış, doğal yaşam süreçlerini ve doğa kanunlarını tasarlamıştır fakat sonrası için müdahaleci olmamıştır. Deistler ampirik aklıyla doğayı gözlemleyebileceklerine ve mantığı kullanarak Tanrı'yı keşfedebileceklerine inanırlar. Deizm kelimesi Tanrı anlamına gelen Deus'tan türetilmiştir. Deizm genellikle İnsanların felsefe, sanat, edebiyat ve bilim alanında rasyonel düşünmeye başladığı, geleneksel dogmalardan, ön yargılardan ve değişmez sanılan varsayımlardan sıyrılıp gerçeğin izini aradığı aydınlanma çağıyla ilişkilendirilir. Deizme göre evrenin üstün bir akıl tarafından yaratıldığını ve yönetildiğini akıl yoluyla anlamak mümkündür. Fakat yaratıcı belirli planlar dahilinde bütün evreni yaratmış olmasına rağmen sonrasına karışmamaktadır. Aristoteles'in deyiminden yola çıkarsak, Tanrı ezeli ve ebedi olan maddeyi harekete geçiren güçtür. Aydınlanma çağında deizmi akıl dini, doğal din ya da felsefi din olarak adlandıran deistlere göre başta Hristiyanlık olmak üzere bütün dinler yozlaşmıştır. Bundan dolayı onlar akla ve ahlaka dayalı doğal dinin varlığına inanmaktadır. Deistler eğer Tanrı dünyayı doğa yasalarıyla beraber tasarladıysa o zaman bilimi ve mantığı kullanarak İnsanların da Tanrı'nın zihninden bir şeyler elde edilebileceğini düşünmektedir. Deist olduğu net olarak bilinmese de Isaac Newton da tıpkı Aristoteles gibi düşünmektedir. Ona göre evren saat gibi işleyen bir makinedir ve bu makineye ilk hareketi veren mükemmel bir varlığın ancak tanrısal bir güce sahip olması gerekmektedir. Deistler için bilim, tıp ve modern felsefe inançlarının bütününde yer alır. Bu yüzden ortaya atılan büyük patlama teorisi ya da evrim teorisi gibi kavramlar onları rahatsız etmez. Aksine evreni yaratan yüce varlığın bu olayların itici gücü olduğunu düşünürler. Onlara göre evren bir tesadüf eseri oluşmuş değildir, bir tasarım harikasıdır. Tüm deist anlayışlarının ortak noktasında Tanrı'nın kemal sıfatlara sahip olduğu kabul edilir. İlahi vahyin reddi ve insan aklına duyulan güven deizmin temel anlayışıdır. Rasyonel deizm diyebileceğimiz bu felsefi anlayışa göre akıl insanın yaratıcı karşısındaki sorumluluğunda ve ahlaki erdemlerde tek değişmez kaynaktır. Deizme göre Tanrı'nın varlığının delilleri insanın kendisi ve doğadır. Yarattığı alemdeki nizam o kadar muhteşemdir ki sonrasında müdahale edecek bir durum söz konusu değildir. Teistler bunu tutarsızlık olarak görür fakat deistler de her şeyi yaratan muhteşem bir varlığın hata yapmayacağını, bundan dolayı müdahaleye gerek olmadığını dile getirmektedir. Ama atlanılan bir durum vardır ki o da deizmin sadece klasik deizmden ibaret olmadığı. Çünkü Tanrı'nın evrene ve dünyaya müdahil olduğuna ama ilahi vahyin olmadığına inanan deistler de vardır. Hatta dinlerin ve peygamberlerin varlığını kabul eden ama aynı zamanda bunların yozlaştığını ya da değiştirildiğini düşünen deizm anlayışı bile vardır. Bundan dolayı kişilerin görüşlerini tek bir kefeye koymak doğru olmayacaktır. Deizme göre iyi, ahlaklı, adaletli, dürüst ve doğru bir insan olmak kişiyi Tanrı'ya ulaştıran en önemli erdemlerdir. Tanrı'ya ulaşmak için ilahi bir vahiy, mucize, ayinler, dualar, ibadet veya ibadethane gerekli değildir. Akıl ve mantık ahlaki erdemlerin dayanağıdır. Ama buna rağmen deizm bazı çevrelerce ahlaksızlığa zemin hazırlamak için kullanılan bir paravan olarak adlandırılıyor.
O halde bu konu hakkında biraz sorgulama yapabiliriz. Gençlerin inanmayı tercih ettiği deizm veya ateizm bugünlerde bir sapkınlık olarak dile getiriliyor. Fakat en az sorulan soru gençlerin neden böyle bir tercih yaptığıdır. Sanırım günümüzü biraz irdelersek bir Müslümanın ya da bir Hristiyanın neden deizme kaydığını gözlemlemek daha kolay olabilir. Çünkü gençler kadınları aşağı sınıftan gören bir toplumun içinde bulunduğu inanca sahip olmak istemiyor. Fetvalarla müziği, sanatı veya felsefeyi ucube ilan eden insanların içinde bulunduğu bir inanca girmek istemiyor. Kürsülerden seslenip henüz çocuk yaştaki kızları kendisine alabileceğini düşünen hacı ve hocaların inandığı bir dinde bulunmak istemiyorlar. İsrafa karşı çıktığı halde israf eden, fakirliği övdüğü halde zenginlik ve şöhret içinde yaşayan şeyhler, dervişler veya gavsların inandığı bir dine bağlı kalmak istemiyor. Küçük aklıyla Tanrı'yı insani sıfatların içerisine sokan bir grubun ya da bir mezhebin içinde bulunduğu dini kabul etmek işlerinden gelmiyor. Çuldan, çaputtan, ölüden, puttan, türbeden veya muskadan medet uman, batıl inançları dinin içerisine katık eden toplumların inandığı bir dini akıl sahibi bir insan olarak kabul etmiyorlar. Belirli bir akla sahip olduğu halde her türlü ahlaksızlığa bulaşan, sonra da sırf kendi çıkarları için kiliseye giderek günah çıkaran, horoz kesip kaparot yapan veya hacca gidip tövbe eden insanların samimiyetine inanmıyorlar. Onlar aslında aynı Tanrı'ya inanıyorlar. Sadece vicdanı Tanrı'nın bir parçası olarak görüyor, daha adaletli, daha namuslu ve daha erdemli bir yaşamın izini sürmeye çalışıyorlar. Ahlakı övüp ahlaksızlık yapanlardan mideleri bulanıyor ve bu sebeple dini inançlarını inandıkları Tanrı'nın önüne koymuyorlar. Direkt ona ulaşmak istiyorlar. Başka da bir araca ihtiyaç duymuyorlar. Ben bunları söylüyorum diye hiç kimse deizme geçmez. Deist, ateist veya agnostik olan bir kişi zaten yeterince bilgi sahibi olmuştur ve yeterince kitap okuyup araştırma yapmıştır. Hani muhalefet etmek için avuçlarını ovuşturan olursa diye bu da son sözüm olsun. Deizmin kurucu babası olarak görülen kişi İngiliz din filozofu Lord Herbert'tir. Ahiret inancına sahip olan düşünür, kutsal kitaplara şüpheyle yaklaşıyordu ve dini kurumların varlığını reddediyordu. Evrensel gerçekleri kavramak için aklın yeterli olduğunu dile getirmişti. Herbert'in takipçisi olan Charles Blount ise deist olduğunu dile getiren ilk düşünürdü. İntihar ettikten sonra yayınlanan Deizm İnancının Kısa Bir Açıklaması adlı kitabıyla deizmin yayılmasında çok büyük katkı sağlamıştı. Deizm inancına sahip düşünürler arasındaki en meşhur isimlerden biri Fransız yazar Voltaire'dir. Ona göre Tanrı düşüncesinin dışındaki her şey saçmadır. Tanrı olmasaydı biz onu icat etmek zorunda kalırdık demişti ve bütün tabiatın Tanrı'nın varlığını haykırdığını söylemişti. Bir diğer büyük düşünür Jean-Jacques Rousseau da deistler arasındadır. O da Voltaire gibi dogmatik dini anlayışlara karşı olduğunu açıklamış ve din denilen olgunun akıl ve rasyonellikle sağlanmış olması gerektiğini savunmuştur. Tabi deizm sadece Avrupa kıtasında değil, Amerika kıtasında da etkili olmuştur. Thomas Edison, Benjamin Franklin ve Abraham Lincoln'un yanı sıra Amerika'nın kurucu babalarından olan Thomas Paine de deist inancına sahip önemli bir isimdir. Özellikle Thomas Paine'in Akıl Çağı adlı yapıtı deizmin yayılmasına öncü olan eserlerden biridir. Yazar bu kitabında kurumsallaşmış dinlerin meşruluğuna karşı demir yumruk indirmiş, gökten vahiy yoluyla indiğine inanılan kitapların ve bu kitaplarda yer alan mucizelerin zırvalık olduğunu belirterek insanın akıl yolundan çıkmaması gerektiğini savunmuştur. Bu isimlerin dışında Tanrı'ya inanıyorum, ahirete inanıyorum fakat hiçbir kilise papazını başımda istemiyorum. Beni seven bütün dünya insanlarının gönülden dualarını bekliyorum. Bu benim için kafidir diyen Victor Hugo'nun da deist olduğu söylenmektedir. Ayrıca Thomas Jefferson, James Madison, Mark Twain, Jules Verne, Adam Smith gibi isimlerin de deist olduğu yönünde net olmayan bilgiler mevcut. Tanrı'nın varlığı, özgür irade sorunu, evrenin bir yaratım mı yoksa tesadüf mü olduğu ve ruhun ölümsüz olup olmadığı ile ilgili soruları soran alan din felsefesidir. İnsanlar bu konular hakkında kendince bir cevap ararken içinde bulunduğu inanç eksenine de saygı bekliyor. Çünkü ahlaki erdemler kişilerin inanç özgürlüğüne saygı duymayı öğütler. Fakat dini kurumlar ahlakın düzenleneceği tek yerin kendileri olduğunu ve Tanrı'nın varlığına inanmanın kendilerinden geçtiğini belirtmektedir. Belki de bir sonraki bölümde ahlak felsefesini inceleyebiliriz ve mevcut düzende ahlakın akılla mı yoksa dinle mi mümkün olduğunu tartışabiliriz.
Çünkü bugün anlattığım rasyonel deizm bize her şeyin akıl ve mantıkla çözülebileceğini söylüyor.